Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, puf puf kabaran pastane poğaçası lezzetinde hamurunu akşamdan hazırlayıp sabah pişirebileceğiniz çok güzel poğaça tarifi videosu hazırladım. Lafı hiç uzatmadan hadi buyurun poğaçamızın yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kasemize 1 su bardağı ılık sütümüzü, 1 su bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru instant mayamı da ekliyorum. Sizler yaş maya olarak da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Poğaçamızda tereyağı olduğu için sıvı yağ 1 su bardağından 2 parmak eksik kadar kullandım. Sizler de poğaçanızın çok fazla yağlı olmaması için 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Son olarak 1 tatlı kaşığı dolusu tuzumu da ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Ve unumu da yavaş yavaş ekleyerek poğaça hamurumun yapımına geçiyorum. Malzemelerimi de açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Toplamda azar azar ekleyerek 6 su bardağı kadar un kullandım. Sizler de lütfen un marka kalitenize göre değişiklik gösterebileceği için ununuzu kontrollü şekilde eklemeye özen gösterin. Bu yumuşaklıkta olması yeterli. Hamurumuzu tereyağda eklediğimiz için elimizi bırakan rahat bir hamur oluyor. Gördüğünüz gibi sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bu yumuşaklıkta olması gerekiyor. Güzel bir poğaça hamuru elde etmek için. Hamurumuz yumuşak değil. Kesinlikle kontrolsüz şekilde un eklemeyin. Hamurum artık istediğim kıvama geldi. Üzerine kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar odasında mayalanmaya bırakıyorum. 1 saat mayalandırmış olduğum hamurumun ilk maya kokusu çıkana kadar biraz yoğurma kasesine yoğuruyorum. Ve sonrasında tezgahımı alıp güzelce hamurumu toparlıyorum. Çok fazla ufak yapmayacağım için hamur kesme aparatımla 12 eşit parçaya bölüyorum. Sizler dilerseniz daha ufak yaparak 20 adet de poğaça elde edebilirsiniz bu malzemelerden. Bezelerimi avucumun içinde yuvarlıyorum. Hamurumun da yumuşaklığını görüyorsunuz. Bu yumuşaklıkta olması çok önemli, güzel bir poğaça elde etmek için. 12 bezemi yuvarlayarak tezgahıma aldım. Hiç bekletmeden bezemin bir tanesini alıyorum. Parmaklarımla baskı uygulayarak gördüğünüz gibi hamurum da çok yumuşak olduğu için kolaylıkla açılıyor. Pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Tabii ki hamurumuzun da çok ince olmamasına dikkat edelim. İç olarak ben kahvaltılık süzme peynir kullandım. Sizler dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Sabah oğlum okula götüreceği için kaşar peyniri kullanmadım. Haliyle sabah kaşar peyniri içinde sertleşme oluyor. O sebeple süzme peynir kullandım. Sizler de benim gibi akşamdan hazırlayıp yapacaksanız süzme peyniri veya normal kahvaltılık peynir kullanabilirsiniz. Tekrardan bir tane bezemi yine gösteriyorum. Elimle bastırarak kolayca açmış olduğum hamurumun içine süzme peynirini koyuyorum. Kenarlarını katlıyorum. Sizler tabii ki yuvarlak olarak veya başka şekillerde de yapabilirsiniz. Kenarlarından kapattıktan sonra bu şekilde elimle bastırarak rulo yaparak tekrardan elimle bastırıyorum. Şeklini düzeltip yağlı kağıt serilmiş tepsime bütün poğaçalarımı yerleştirdim. Tepsime yerleştirmiş olduğum poğaça hamurlarımın üzerine elimle daha düzgün olması için hafif baskı uyguluyorum ve sonrasında mutfak bezimi örterek yaklaşık yarım saat kadar tepsi mayası yapıyorum. Yarım saat tepsi mayası yapmış olduğum poğaça hamurlarımın üzerine sürmek için 1 adet yumurta sarımın içine 4-5 damla kadar pekmez damlatıyorum. Çok fazla pekmez damlatmamaya özen gösterelim. Poğaçalarımızın üzerine yanık gibi lekeler oluşmaması için. Yumurta sarım ve pekmezimi güzelce karıştırdıktan sonra çok fazla bastırmadan fırçayla yavaş dokunuşlar yaparak yumurta sarımı poğaça hamuruma sürüyorum. Bu poğaça tarifini akşamdan yapıp sabah pişireceksiniz. Hamurunuzu 20 dakika mayalandırın, şekilleyin, tepsinize yerleştirin. Üzerine buzdolabı poşetiyle kapatıp tekrardan bez örterek buzdolabında sabaha kadar mayalandırma işlemini yapabilirsiniz. Sabah da yumurta sarısını sürerek fırına koyabilirsiniz. Akşamdan hazırlayıp sabah pişirdiğinizde hamurda ekşi bir koku oluyor mu diye merak ediyorsanız evet, buzdolabından çıktığında poğaça hamurlarınızda ekşi bir koku oluyor. Fırına girip piştikten sonra kesinlikle ekşi veya koku lezzet olmuyor arkadaşlar. Poğaça hamurlarımın üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra çatalla çizikler yapıyorum. Hafif güzel dalgalı bir görüntüsü olması için. Sizler de benim gibi çatalla desen de verebilirsiniz veya sade olarak üzerine susam serperek veya susamsız da pişirebilirsiniz. Orta kısımlarını beyaz susam gezdireceğim. Sizler dilerseniz çörek otu veya sade olarak da dediğim gibi pişirebilirsiniz.
Çocuklarınızın beslenmesi hafta sonu kahvaltısı veya kahvaltıya misafiriniz geleceği zaman akşamdan yapabileceğiniz çok kolay bir poğaça tarifi oluyor. Mutlaka sizlere bu poğaça tarifini akşamdan da hazırlayarak yapmanızı tavsiye ederim. Hazır olan poğaçalarımı öncesinde 5 dakikalık ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda orta rafta pişirmeye alıyorum. Benim fırınımda yaklaşık 40 dakika kadar zamanda poğaçalarım pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Fırından çıkınca ilk sıcaklığıyla da sizlere yumuşacık dokusunu göstermek istiyorum. Sonrasında mutfak bezi örteceğim üzerine poğaçalarımın ilk sıcaklığı çıkana kadar 10 dakika kadar dinlenmeye alacağım. Poğaçalar zaten çok yumuşak. İlk sıcaklığıyla da hemen servis yapabilirsiniz. 10 dakika kadar üzerini örtüp dinlendirmiş olduğum poğaçalarımın tekrar sizlere yumuşacık dokusunu da göstermek istiyorum. Bir tane poğaçamı alarak sizlere yakından dokusunu ve yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, ertesi güne sabaha da yine aynı yumuşaklığını koruyan bir poğaça. Gönül rahatlığıyla deneyip pişman olmayacağız bir lezzet. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.